Defne? Nerede o? Bavul hazırlamaya mı gitti? Kim nereye gitti? İz mi? Gerçi ben bavulu birlikte hazırlarsınız diye düşünmüştüm. Malum her şeyiniz ortak. Defne ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ömer sen benden hala neyi saklıyorsun ya? Almışsınız işte biletleri gidiyormuşsunuz. İz? Gidiyorum. Yalnız döneceğimi düşünmemiştim ama daha hazır değilsin. Kafan çok karışık, halletmen gereken meseleler var. Bu biraz ani oldu ama. Gelişim gibi değil mi? Ama henüz vazgeçmiş değilim. Bu senin biletin. Tarih yok, ne zaman istersen gel. Ben beklerim. Ya da yanında istersen gel dersen gelirim. İz bu bileti ben... Sen de dursun. Biz İzle Ömer'iz. Daha hikayemiz bitmedi. O kadar kolay değil. Hoşça kal. Hoşça kal. İzinizi de duruyordur herhalde hala. Dövmenizi diyorum hani. Gitmeyeyim mi şimdi? Gidecek misin? Sen söyle. Dövme. Duruyor mu durmuyor mu? Vallahi delireceğim ben ya. O iz silindi gitti. Defne. Sakın. Sakın hiçbir yere gitme. Sen de gitme. Kal burada. Bana öyle bakma. Niye? Çünkü gitmem lazım ama sen böyle bakınca yerimden kıpırdayamıyorum. Vallahi gitmem lazım gerçekten. Ya anneannemleri uğurlayacağım. Zaten kaçak geldim. Kaçak Defne. Nereye gideceklermiş? Ya abimle Nihan sözlendi. Öyle Kastamonu'ya akraba turuna falan gidecekler. Git o zaman. Ne yapalım? Bekletme sizinkileri. Gideyim değil mi? Vallahi bana sorma. Kendi tarafımı tutarım. Yok tamam gideyim ben. Şimdi durduk yere anneanne şiddetine maruz kalmaya hiç gerek yok değil mi? Gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kuru kız mıydı o giden? Evet Defne'ydi. Hayatım, dikkatini bana ver. Moralim çok bozuk. Gel içeri.
Gel. Ne oldu? Yaptın mı seçimini? Yaptım. Dinliyorum. Ay hayatım, yani benim için çok zor oldu. Bütün değişkenleri düşündüm. Hayatım zaten sen beni biliyorsun. Yani iş hayatında sonuçta duygusallığa yer yoktur da. Ama işte ben öyle biri değilim. Yani tamam Koray. Kimse seni suçlayacak değil. Hayatım yani sonuçta sen bu işin beynisin. Yaratıcı olan sensin. Sen olmazsan pasyonist olmaz diye düşündüm. Şimdi orası bir değerler bütünü ama yine de eyvallah sağ ol. Yani Sinan desen o sonuçta kasa. Yani çeklerimizi, maaşlarımızı bilmem neyimizi o imzalıyor. Sen çiziyorsan o da parayı çeviriyor. Bunu unutmamalıyız tabii ki. Ve Pasyonist bu iki taş olmadan düşünülemez. Bir de tabii ki ben yani. kendini mi seçtin? Ay, ben daha eski arkadaşım olduğu için Sinan'ı seçtim. Sinan? Yani üzgünüm hayatım ama hani bugün pasyonistle ilgili bir karar almak zorundaysam bu Sinan'ın sayesinde oldu. Yani bir nevi vefa borcu diyelim. Yani kendine göre haklısın Koray. Bir şey diyemem. Ay, bana kızma ne olur. Yok kızmadım, kızmadım. Gerçekten mi? İyi o zaman. Ay, hadi ben kalkayım. Hayatım, geç oldu. Hadi sen de yat uyu. Hadi gel ben sana bir sarılayım. Ay, ay. Hadi görüşürüz canım. Vereceksin değil mi ama? Tamam Koray. Ne olur iyi bak kendine. Böyle falan bozma. Koray sen. Ay. Nasıl yani? Vallahi öyle yani işte. Bayağı bildiğin sarıldın adama. Sarıldım. Gitme dedin. Dedim. Ha yok. Bu sizin duygu trafiğiniz kural falan tanımıyor. Abi kırmızıda dur, yeşilde geç yok sizde. Lan ne acayip hikaye ha. Tam bana göre. De. Ne olacak bundan sonra? Ay ya paçalarımdan tutup çekme beni kızım ya. Uçuyorum ben. Tamam tamam. Şişt. Hava nasıl yukarıdan? Vallahi böyle ılık bir akşamüstü gibi. Hafif de bir esinti var. Ne kadar da gün batımı etkisi yaratan bir erkek. Hah, Defne gel bakayım buraya. Bak söylediklerimi unutma. Tamam mı? Tezgahta yemek bırakmayacaksın. Çiçekleri sulayacaksın. Neymiş şimdi durumlar? Olaylar. Ya ben yolda anlatırım sana. Şimdi Türkan teyze var. Doğru diyorsun. Mayınlı arazi. Dinliyorsun beni değil mi? Ay tamam anladım. Ne anladın? Sen bir kere söylemeyeni anlamazsın. Tekrar et bakayım ne dedim ben? Ay anneanne niye anlamayayım? Geri zekalı mıyım ben ya? Tamam değilsin tekrar et. Kahvaltı hazırlayacağım, kendimi aç bırakmayacağım. Çiçekleri sulayacağım, tezgahın üstünde bulaşık bırakmayacağım. Çünkü karınca geliyor. Karınca geliyor. Karınca geliyor. Aferin. Aferin. Çocuk. Ve karısı gel bir ablaya söyle bakalım. Oo, bana bak. Bizimkiler kontrolden çıkarsa hakimiyet sende tamam mı? Sen devreye gireceksin. Sen hiç merak etme abla. Kontrol bende. Aferin sana. İşte böyle. Hadi bakalım. Şu anneanne. Heh. Oradakilere selam söyle. Bir de gidince şey yapın haber verin bana ya. Tamam merak etme. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Bir şey olursa mesaj at. Canlı yayın isterim ha. Tamam. Bana bak. Ben mevzuyu tam öğrenemedim. Nihan yolda anlatacak. Ben gelene kadar sakın olaylara karışma. Yani olaylar bana karışmazsa tamam söz elimden geleni yaparım. İyi yolculuklar. Senle görüşeceğiz zaten. Tamamdır Defo. Hadi. Hadi bakalım dikkatli kullan. İyi yolculuklar. Ne zor bir kelime. Hele bir de sevdanın yük üzerindeyse umutlanamazsın,
ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalp istesen de susturamazsın. Ömer? Ben böyle pat diye geldim ama... biraz konuşmak istedim. Müsait misin? Evet bizimkiler demiştim ya Kastamonu'ya gidecekti. Yarın öğleden sonra dönecekler. Yalnızsın yani. Evet, ne oldu, bir şey mi oldu? İçeride konuşabilir miyiz? Yani sakıncası yoksa. Ama Tamam, merak etme. gel. İşte burası da bizim evimiz. Güzelmiş. Sıcak. Çok da pespaye bir haldeyim ama işte ev hali. Yani bence adil oldu biraz. Çünkü sen de benim ev halimi biliyorsun. Yani pek de adil olmadı aslında. Yani sen sürekli büst gibi durduğun için olmadı. Ben alayım şunu. Daha pardon ya, vallahi. Affedersin. Geçelim. Nasıl? Şöyle. Tamam. Vay be, Kore'ye bak. Büyük sürpriz oldu. Ya aslında ona da kızamıyorum. Yani sonuçta Sinan onun çok daha eski arkadaşı. Ne yapacaksın şimdi? Yani pasyonist olmadan. Bilmiyorum Defne. Yani daha karar vermedim. Düşüneceğim. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa biliyorsun. Ben her zaman yanındayım. Biliyorum, biliyorum. Neyse hadi saat geç oldu. Senin de uykun gelmiştir. Ben ufaktan kalkayım. Gitme. Yani kal istersen. Emin misin? Evet yani şimdi gideceksin eve. Sabaha kadar uyuyamayacaksın. Daralacaksın falan. Benim de bütün gece aklım sende kalacak. Yani aklımda kalacağına yanımda kal diyorsun. Öyle diyorum. Ekmek arasını yatağını yaparım bak sana. Ekmek arası küçük kız kardeşin. Evet. Yani aynı odada yatıyoruz. Yani hiç merak etme, yabancılık çekmezsin. Çünkü yanında ben olacağım. Yanında derken Yani işte odada 2 tane yatak var ya. Böyle yani. öyle olsun. Olsun. Tamam. Yatak hazır. Cidden böyle mi yapacağız? Yani. Sen bu üstündekilerle rahat edemezsin. Ben sana abimin pijamasından getireyim. Olur, olur. Olur.
Değil mi daha? Yani biraz kısa gelir tabii ama olsun. Olur. Aha tabii. Sen giyin. Ben kapının önünde bekliyorum. Defne gel gel. Yatalım mı artık? Olur, yatalım. Sen uyuyabilecek misin gerçekten? Bilmem. Sen? Zor. Yani söz de verdim ama. Ya bir şey diyeceğim. En azından yatakları değişsek. Ben orada yatsam. Neden? Senin yatağında uyusam. Kokunu duysam. Yanımdaymışsın gibi. Öleceğim galiba. Olur. Değişelim o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular. Sana da Tatlı rüyalar. tatlı rüyalar. Defne'nin yatağı. Rahat mısın? Şu an bir önemi var mı sence? Yani yok tabii. Ama rahat olması lazım yani. Ben biraz uykuma düşkünümdür de. Ben pek değilim ama artık bir orta yol bulacağız. Öleceğim şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Gerçekten rüya gibi. Gerçekten burada. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken
şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi? Rahat ne kelime, ne uyumak. Saate baksana. İyi gelmiştir, dinlenmişsindir. Hı? İyi gelmiştir diyorum, dinlenmişsindir. Öyle mi? Hı hı. Ha, bu arada omlet 5 dakikaya hazır. Yalnız kahve yok. Bugün çay atar. İçersin değil mi? Sen böyleyle yaparsın da içmem mi? Bekle, geliyorum. Alo amca. Merhaba Ömer oğlum, nasılsın? Koray kararını verdi. Pasyonistten ayrılıyorum. Nasıl yani? Sinan'ı mı tercih etti? Öyle. Pasyonistle bir alakam kalmadı. Yoluma yalnız devam edeceğim. Ne yapacaksın peki? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yeni yatırımcılar bulacağım. Sıfırdan başlayacağım. Yeni yatırımcılar mı? Aslında var aklımda 2 kişi. Ama seçmek biraz zor. Kim bu yatırımcılar, tanıyor musun daha önce? Tabii ikisini de tanıyorum. Yani biri tam bana göre. Vizyonuyla, duruşuyla beni taşıyabilecek biri. Her şeyle benim dünyamdan. Diğeri farklı kültürden. Yani zevklerimiz, davranışlarımız, her şeyimiz farklı. Daha geleneksel. Beni anlayabilir mi? Karşılayabilir mi? Yoksa yarı yolda mı bırakır? Bilmiyorum. Ya bir bakınca şöyle başka bir sınıftan gibi. Yanlış yönelmek de istemiyorum. Ama ikisinden birini seçmem lazım. Zor bir karar. Düşüneceğim. Hayırlısı olsun, ne diyeyim. Tamam. Görüşürüz. Aklın bizde olduğunu biliyordum hala. Aptal Defne. Neriman Hanım çok haklıymış. Ömer kim, sen kim? Aptal. Defne, hadi kahvaltı. Canım ne oldu? Neyin var? Bir şey yok. Gördüğün gibi işte yani. Hepsi bu işte. Canım sen iyi misin? İyiyim ben ya. İyiyim ya. Bence bende sorun yok zaten. Ben böyle yaşar giderim. Defne anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Sorun değil diyorum Ömer. Sorun değil. Biz öyle gözü yükseklerde olan insanlardan falan... Neyse. Bence sen git Marsilya'ya. Ne? Efendim? Git ya, yani git. Yani orada daha mutlu olursun. Buralar öyle pek sana göre değil. Ne bu şimdi? Ne yapıyorsun Defne? Daha ne kadar açık konuşabilirim? Git. Ait olduğun yer orası. Git diyorum yani, git. Gideyim. Git diyorsun. Dün burada bana kal diyorsun, bugün git mi diyorsun? Aynen öyle. Doğru diyorsun ya. Ben bir düşüneyim.
Sinan. Sude. Hayırdır? Ne işin var senin burada bu saatte? Seni merak ettim. Koray dün karar verecekti de. Nasılsın? Bilmiyorum. Nasılım? Canım. Her şeye yeniden başlarsın. Sıfırdan. Ben de elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorsun ben her zaman yanındayım. Anladım, sen beni teselli etmeye çalışıyorsun ama Koray hisselerini benimle birleştirmeye karar verdi Sude. Tersi olur diye tahmin ediyordun değil mi? Yani Ömer'i seçer sanıyordun. Ay, yok canım. Ben seni öyle paralize olmuş görünce ondan. Gerçek giyotin gibi indi üzerime. Şimdi ne yapacağım? O şirkete nasıl gideceğim böyle Ömer'siz? Nasıl olacak ki? Beceremeyeceğinden mi korkuyorsun? Yani pasyonist ayakta tutamayacağından mı? Konu hiç bu değil Sude. Yani biz ikimiz birlikte olmaya o kadar alışmıştık ki. Ömer İtalya'dan döndüğünden beri. Şimdi böyle Ben varım Sinan. Hem belki böyle daha iyi olur. daha iyi. Evet. Belki de artık hayatında seni tamamlaması için bir kadına ihtiyacın vardır. Hadi atla. Benim arabayla gidiyoruz. Güvenli mi? Bilmem. Deneyeceğiz. Peki. Günaydın efendim. Günaydın Şükrü. Şükrü, biz Sinan'la ortaklığı ayırdık. Şirkete gidip eşyalarımı toplar mısın? Bundan sonra pasyoniste bir ilgim kalmadı da. Ciddi misiniz efendim? Gerçekten ayrılıyor musunuz? Evet, Ama yani Ömer Bey pasyon istemek siz demek. artık değil. Böylesi daha doğru. Tamam efendim merak etmeyin ben hallederim eşyalarınızı. Bu arada başkonsolosluğun İtalyan resepsiyonu için davetiyeler gelmiş. Onları da vereyim size. Resepsiyon? Evet efendim. Buyurun. O zaman Signor Viaggino da gelecek. Defne benim nişanlım. Tanıştığımıza çok memnun oldum şekerim. Tam sırası. Neyse, sağ ol Şükrü, sağ ol. Vefa. Gel ben bırakayım. Olur vallahi. Susayım değil mi? Senin keyfini almış başına gitmiş çünkü. Evet fena. Kenara çekeyim ister misin? Bir nefes al istersen. Yok durmayalım. Durursam çok fena bırakacağım kendimi. Üzülürüm şimdi. Günaydın Sinan Bey. Günaydın Sude Hanım. Günaydın. Günaydın. Az önce üretimden aradılar. Ömer Bey ve sizinle toplantı istediler ama Ömer Bey daha gelmedi. Ne zaman gelir haberiniz var mı? Ben toplantıyı ayarlayayım. Ben hallederim Nazlıcan. Sağ ol. Sude sen benim odaya gitmen geliyorum tamam mı? Tamam.
Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Sabah Ömer'le konuştum. Koray hisselerini seninle birleştirmiş. Öyle oldu. Yani son ana kadar vazgeçersiniz umuduyla bekledim ama... Bizim için artık umutlar tükenmişti. Şimdi Ömer'le konuşmaya gideceğim. Gitmeden önce seninle bir konuşayım istedim. Sanırım ne söyleyeceğini biliyorum abi. Ben onun amcasıyım. Onun yanında olmam lazım. Yani pasyoniste daha fazla durmam doğru olmaz. Ayrılık üstüne ayrılık ha. Haklısın tabii abi yani. Ömer'in yanında ol. Sinan, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Ömer'le aranızda ne geçerse geçsin, bu iş değişmeyecek, tamam mı? Ben gidip eşyalarımı toplayayım. Ya bugüne kadar ilk defa bir ofisim olmuştu. Günaydın. Ay günaydın. Ay resmen hayatım delisin sen. Müzik açmış toplara falan vuruyor ediyor. Hadi gel yemekleri aldım yeriz diye. Koray. Hayatım geldim işte. Ha, İyi misin? iyiyim. Niye? Ay yani ne bileyim hani sabah sabah bu neşre falan. Hayatım yani bu kadar hayata karşı mutlu olmak, sabahın köründe golf oynamak için biraz çetrefilli bir halde değil misin hayatım? Yani sonuçta her şeyini kaybettin. Ne gibi? Ay sonuçta şirketini kaybettin hayatım yani. Bana bak ben senin yerinde olacağım var ya battaniyeleri gömülmüştüm. Ağlamaktan göz altlarım torba torba olmuştu. İstanbul'da yemedik baklava böyle bırakmamıştım. Ha bir de sana bak yani. Demek ki farklıyız Koray. Ay yani bozulmadın mı? Yapacak bir şey yok. Yeniden başlarım. Ay hayranım sana hayatım, hayranım. Ay yani seni bu durumu düşürdüğüm için ne bileyim kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ama iyisin. Ben hep bir şekilde iyiyimdir Koray. Bana bir şey olmaz merak etme. Yalnız yaşamanın avantajı bunlar. Öyle ağlayacak omuz kucak bulamayınca insan daha güçlü olmayı öğreniyor. Ay şu an var ya karizmandan resmen çöktüm. Ortamdan silindim. Ay ne bileyim yani ben de şey zannettim. İntihar ipi almaya gideriz falan diye düşünmüştüm. İyiyim ben. Merak etme. Sen de hayatım. Ay neyse. Ay o zaman gideyim ben. Bana bak böyle ara sıra ben gidip geleceğim kontrol ederim. İyi oldu böyle değil mi? Tamam. Madem iyisin. Hayatım ben sıkıldım da böyle duygusal şeyler beni mahvediyor. Anksiyete yapıyor bende. Olur. Ay Ömüş. Diyorum ki bu yemekleri de yanıma alsam. Sen yemezsin çünkü. Al Koray hepsini al. Arkandan ağlamasınlar al. İyi bari. Topla. Tamam. Hadi hayatım. Yine ben gelirim. Peki. Ay şu çok güzeldi. Kaçırdım. Hadi öptüm canım. Bye. İyi bak kendine.
Ayakkabıyı sunacaktık ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Sinan laf ağzımdan çıktı bir kere. Ben yarın geldiğinizde o ayakkabıyı size sunacağım dedim. Söz vermiştim. Ömer tamam bir enseyi karartma ben ya. Ya söz verdim, söz. Oğlum bir sakin kafayla düşünelim bir ya. Bir dur ne olur ya. Sinan ben sakinleşemiyorum. Gitgide böyle alttan geliyor. Ben duramıyorum abi. Ömer çık dışarı. Yani çık derken hani git bir hava al şey yap kendine gel tamam mı? Hadi bak millet de strese sokuyorsun. Ben sen yokken bir şunları bir yoklayayım hadi. Doğru söylüyorsun. Ben çıkıyorum baba. Hadi. Ömer. Bulacağız o ayakkabıyı. O ayakkabıyı da bulacağız, çalımla bulacağız hadi. Sinan o ayakkabıyı bulacağız. Sinan o ayakkabıyı bulacağız. Sinan Bey. Sinan Bey. Merhaba Şükrü Bey. Merhaba. Ömer Bey eşyalarının toplanmasını istedi de tabii sizin gözetiminizde. Olur mu öyle şey? Hadi siz bakın işinize. Nasıl isterseniz. Bu arada Sinan Bey, inanın ben de bu duruma çok üzüldüm. Nasıl olacak ya? Çekil canım patron geldi. Aa Sinan sen miydin hayatım? Sen de bir nevi patron sayılırsın. Sen kalabilirsin. Yandan izlersin. Oldu. İyi tövbet. Ay neyse. Arkadaşlar, sevgili mesai arkadaşlarım. Koray Sargınız konuşuyor. Dur bekle şurada. Evet, bundan böyle her sabah motivasyon toplantısı yapacağım. Bana bak şu köşeye şey istiyorum, üçgen bir masa. Duydun mu? Siz. Neyse. Oturup akşamları hangi dizi izlediğimizi konuşacağız. Yorumları birbirimize aktaracağız. WhatsApp grupları kuracağız bu konuyla ilgili. Benim izlediğim diziyi izlemeyenleri dışlayacağız. Ve konuya Fransız kalacak onlar. Hepsini teker teker yalnız bırakacağız. Anlaşıldı mı? Hı? Zeka seviyesi düşük insanlar anlayana kadar. Hadi çekil şuradan. Zübeyir. Buyurun Koray. Ay sen kimdin? Zübeyir. Ha ay evet doğru. Hadi gel hayatım gidiyoruz. Günaydın Şükrü abi. Günaydın Defne. Dur ben de sana yardım edeyim. Kolay gelsin. Defne, senin odanda bir kahve içelim mi? Olur. Siz buyurun geçin odaya, ben kahveleri alıp geleyim. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demek gidiyorsunuz ha? Ya benim için zor bir karar oldu ama Sinan'ı bugüne kadar Ömer'den hiç ayrı tutmadım. O da benim bir oğlum sayılır. Ama Ömer başka. O benim canım, yeğenim. Haklısınız. Sinan bir şekilde pasyonesi yürütür. Ama Ömer yeniden işe başlarken onu yalnız bırakamam. Onun yanında olmam lazım. Yalnız kalmayacak zaten, merak etmeyin. Sabah Ömer'le konuştum. Kafası biraz karışıktı. Yeni yatırımcılarla falan görüşüyor. Ben onu yalnız bırakmayayım. İşte sana bir hoşça kal demek için gelmiştim. Ha? Hangi yatırımcılar? İki tane yatırımcı var da karar veremiyor Ömer. Biri böyle geleneksel bir yatırımcı. Diğeri de vizyon sahibi. Ömer'e daha yakın, Ömer'in görüşlerine. Bakalım bir yerden başlayacağız. Ay onlar yatırımcı mıymış? Evet. Ay ben ne yaptım ya? Ne oldu, ne yaptın? Ha yok. Yok.
Tabii siz gidin, Ömer'i yalnız bırakmayın. Biri de destek olsun değil mi? Yanında olsun. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Ay Allah'ım yarabbim ya. Salak, süzme salak. Va bene, signor Biagino. Allora, l'aspettiamo. Siamo contenti che lei viene, perché ci sono le cose che dobbiamo parlare. Arrivederci. Ömer, ne haber? Nasılsın oğlum? İyiyim amca, gayet iyiyim. Kahve içer misin? Ömer yapma. Tamam. Pasyonisi kaybettim. Evet. Başka kayıplar da mı var yoksa? Bence sen git Marsilya'ya. Ne? Efendim? Git ya, yani git. Orada daha mutlu olursun. Buralar öyle pek sana göre değil. İyiyim ya, sıkıntı yok. İyiyim, hakikaten iyiyim. Evet, gereğinden fazla iyisin. Resepsiyondan haberin var mı? Resepsiyon? Ne resepsiyonu? Senyor geliyor. Onunlaydım telefonda az önce. Ha, Biagino. Evet, Biagino. En iyi müşterimiz. Hem pasyonisin hem benim. En önemli kaynağımız. Oraya yaptığımız satışı neredeyse %60'ımız. Aslında benim bağlantım ama işte ya pasyonise devam edecek ya da benimle devam etmeye, onu ikna etmeye çalışacağım. Eğer Signor Biagino Ömer'i seçerse Passionis'in içi boşalır. En iyi müşterimizi kaybetmiş oluruz. Pasyonisi seçerse yeniden başlama şansımı kaybederim. Tekrar müşteri portföyü oluşturmam çok zor. Ben dolayısıyla çok iyi bir plan hazırlamam lazım. Çok iyi bir plan hazırlayıp adamı kendi tarafımızda tutmamız lazım. Savaş başlıyor desene. Savaş? Kardeş kavgası aslında. Ömer bir şey soracağım. Sen İtalyanlara Defne'yi nişanlı olarak tanıtmıştın değil mi? Evet. Onlar da sana başarılı her erkeğin arkasında bir kadın var demişler. Hatta evleneceğimizi falan söyledim. Ne yapacaksın peki? Zübeyir! Hadi dedim hayatım, kaldım burada. Tipi uyuşuk. Tamam Koray Bey, geldim, hallettim. Evet, evet. Ne yapıyorsun sen? Hah, tamam. Deryacığım, hayatım bu ne güzellik. Ha, ışıl ışıl parlıyorsun. Saçların ahenkle horon tepiyor şu anda. Çok güzelsin tatlım. Kivocuğum, yakışıklı mesai arkadaşım, nasılsın? Kız sen zayıflamışsın, bir şeyler olmuş sana böyle. Makyajın çok güzel. Kız sevgili mi var? Aa, kalpli kalpli şeyler giymiş böyle. Çekme hayatım. Kız kilomu çekme. Gel. Nasılsın? Kız böyle kalpli kalpli şeyler giymişsin. Ne güzel kız, aşık mısın sen? Ay güzel olmuş böyle. İyi olmuş. Tatlım. Ay sen miydin kız? Korktum. Ne oluyor burada Koray? Ay. Zübeyir. Hayatım hareket et. Hadi takip et beni. Geliyorum, geliyorum. Geldim hayatım. Işığımla hayat bul istedim. O solgun yüzüne can gelsin dedim. Ne yapıyorsun sen? İşte ben. Ay kız, ben seni kovmuştum. Ne işin var burada? Pes yani. Ya bu pişkinliğin, ahlaksızlığın, terbiyesizliğin, bu çarpık bacaklılığın bu kadarı yani. Sinir oluyorum sana, sinir. Yine bana sinir olurken asıl konudan şaştın cicim. Ne oluyor diyorum, ne oluyor? Ha, hayatım, insanlar böyle ışığımdan, endamımdan hayat bulsun istiyorum. Tabii sende olmayan bir şey bu. Kız, Sinsirella, bir şey diyeceğim sana. Doyamadım seni kovmalara. Yeniden kovuyorum seni. Koray bırak artık şunları. Aa, duyduklarım doğru mu?
Ay evet hayatım doğru. İstanbul'un en hippi tarzı olan insan benim. Ay onu mu diyoruz biz ya? Ya bir saniye dinle insanı ya. Bağırma bana. Korkuyorum senden. Vallahi şimdi eve gidip ağlayacağım korkumdan. Ay! Ya çıldırtırsın sen adamı Koray. Kuzuliyet. Hadi git. İşin gücün vardır senin. Hadi git. Gidiyorum. Ay uğraşamam seninle. Cenaze evinden çıkmış gibi. Kız yine kimi gömdün de geldin? Hah, hayatım artık yüzümü geç. Biraz boydan al beni. Boyunuzu. Hadi boy. Öyle. Boy. Evet. Işığıma gel biraz da. Nasılsın çocuklar? İyiyim değil mi? Harikasınız Koray Bey. Şirket sende kaldı diye üzülüyorsun galiba. Dostuna duyduğun öfke başka öfkelere hiç benzemiyormuş ha. Nasıl yani? Başta her şey olacağına varsın diyorsun. Bitecek ne varsa bitsin. Ve kılıç çeker gibi. Hızlı. Keskin. Her şey bittiğinde rahatlayacağını sanıyorsun. Ayrılığın seni hafifleteceğini sanıyorsun. Ama öyle olmuyor. Ne olmuyor? Çünkü işler sabrettiğin gibi gitmiyor. Hep yanında görmeye alıştığın insana böyle bir anda karşında buluyorsun. Yola beraber çıktığın insan da Ömer. Şimdi yoluna çıkan insan oldu. Sinan ne bu şimdi? Ömer yok mu? Gitti mi? Gitti. Ayrıldık. Ay, inanamıyorum ya. Yani her şeye rağmen buradan dönersiniz diye düşünmüştüm ama. Biz de öyle düşünmüştük ama olmadı. Neyse benim millete durum bir an önce anlatmam lazım, bir toplantı düzenleyip. Herkesin bilmeye hakkı var. Hatta şimdi bilsinler. Arkadaşlar bir toplanabilir miyiz? Size söylemem gereken önemli şeyler var. Lütfen. Nazlıcan sen de gel. Şimdi biz Ömer'le bazı fikir ayrılıkları yaşadık. Ve ayrılmaya karar verdik. Pasyonist bundan sonra Ömer İplikçi olmadan yoluna devam edecek. Ciddi olamazsınız. Ya Sinan Bey yapmayın. Ama siz... Bakın ben şaşkınlığınızı çok iyi anlıyorum. Ama inanın yani bu kararı vermek bizim için de hiç kolay olmadı. Peki yaşadığımız son durumla bilgisi var mı bunun? Yani koleksiyon Deniz Tramvay'a sızması yüzünden mi oldu? Ama öyle olmuş olsa bile ha biz hepimiz bunu çok iyi halletmedik mi? Evet. Pasyonist yine de piyasaya damgasını vurdu. Yardıma ihtiyacın var mı? Hallederim. Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Tamam. Yani kısaca durumlar böyle. Tamam. Ya bakın biz de en az sizin kadar üzgünüz. Ve gerçekten şimdi yani bu duruma alışmak hiç kolay olmayacak. Bundan sonra yoluma tek başıma devam edeceğim. Ama yeniden başlayabilmem için güvenilir yatırımcılara ihtiyacım var. Siz bana finans desteği verin, birlikte büyüyelim. Ben piyasada böyle teklifi hayal edecek birini tanımıyorum. Kaldı ki senin gibi tasarımcı ile çalışmak
bizim için eşli bir fırsat olacak Ömer. Sen ne istiyorsan tamam. Biz her şeye varız. Başkalarıyla görüşmene gerek yok. Bence bir an önce imzalar atalım. Güzel. Anlaşmamıza sevindim. Ömerciğim, sen hala marka değerinin farkında değilsin. Böyle teklifi kime götürsen balıklama. Biz burada Ömer İplikçi'den bahsediyoruz. Hadi hemen duyuralım. Dahi tasarımcı bundan sonra bizimle beraber. Müthiş prestij. Birden değerimiz katlanacak. O kadar acele etmeyelim bence. Yani bu durum piyasada duyulursa Pasyonist zarar görebilir. Pasyonist seni niye ilgilendiriyor ki? Senin için bitmedi mi? Bitti, bitti. Ama Sinan'ın bu durumdan zarar görmesini istemiyorum. Şimdilik biz bilelim yeter. Aslında biz iş hacmini de arttırabiliriz ya. Dur bakayım. Vay. Ne? Biagino ile ilgili biraz araştırma yapayım dedim. Yani bu kadar köklü bir firma olduğunu bilmiyordum. Mağazada da çok yaygın. İtalya'nın neredeyse her yerindeler. Şimdi her şey anlaşıldı. Anlaşıldı da eğer acil bir eylem planı yapmazsak üretimin gideceği bir yer olmayacak. Tamam sakin ol. Birlikte bir plan yapabiliriz. Hazırlarız ya. Yasemin de var, o da bize yardım eder. Ben nasıl da Yasemin'i unuttum. Şimdi üretim bandı bende. Yani eğer üstünlüğümüzü biz bunun üzerine kurarsak iş hacmiyle karşı tarafı vurabiliriz. Karşı taraf dediğin Ömer. Maalesef. Ya ben özür dilerim. Amacım seni üzmek değildi. Senin için zor olmayacak mı? Yani benim yanımda olmak. Sonuçta Ömer senin... Kuzenim. Evet. Ama sen de... Gel. Sinan Bey kusura bakmayın rahatsız ettim. Yok önemli değil. Gel. Söyle. Sinan Bey şimdi Ömer Bey gitti ya. Yani ben ne yapayım? Defne sen mükemmel bir çalışansın. Yani biz seni değerlendirmeyi çok isteriz. Tasarıma merak saldığını duydum ha. Yani sana yatırım yapmak mantıklı gibi. Nasıl yani? Sen bir süre daha asistan olarak devam edersin. Biz de bu arada seni böyle bazı önemli eğitimlere göndeririz. Bakalım eğer ilerleme kaydedersen tasarıma geçersin. Olur. Yani olabilir. O zaman ben odamdayım. Yani her ne isterseniz. Şimdilik hiçbir şey istemiyoruz canım. Bir acınaya hazırlık halindeyiz de. Sinyor İstanbul'a mı geliyormuş? Evet. Bu sabah aradılar. Ömer'le de konuşmuşlar. Ömer de Sinyor'u kendi tarafına çekmeye çalışıyor tabii haklı olarak. Yani yeniden başlamayı kafaya koymuş. Yani İtalyanlar için Ömer Bey'le kapışacaksınız. Aynen öyle. Ömer. Ömer Bey. Kuru kız. Odama please. Koray Bey. Siz ne yaptınız? Buranın hali ne? Hayatım ruhumu verdim. Gördüm onu. Ama olmuş mu canım böyle? Siz ne yaptınız ya? Burayı Japon şeyine çevirmişsiniz. Japon pazarına çevirmişsiniz yani. Aa? Ha ya? Hiç yakışıyor mu size Koray Bey? Yazıklar olsun yani. Adam gider gitmez hemen hayvan gibi şey yapmışsınız yani. Ayıp ya. Hiç yakışıyor mu? Şu hale bak Allah aşkına. Ay. Ay. Ay şey yapmayın. Ay sen şey yaptın, aşağıladın beni. Ay yok. Yok sen onu bilerek yapmadım. Ay çok kötüyüm şu anda gerçekten. Böyle parkelerin altına girdim, yerin dibindeyim. Ay otopark bile benim üstümde şu anda.
Koray Bey vallahi bilmeden oldu. Çok özür dilerim. Ben öyle yapmak istememiştim, kırmak istememiştim. Ay tamam sus. Çok kötüyüm şu anda. Destek ol bana, destek ol. Hemen. Ay o valla. Ha. Ay sinirlerim bozuldu zaten. Ya vallahi bilerek yapmadım ya. Çok özür dilerim. Kız bana hayvan dedin sen. Ben hayvan dedim. Hayvan. Hayvan benim ben. Hayvanım ben ya. Evet hayatım doğru söyledin. Ay vallahi ben de yani bilemedim. Şimdi öyle pat diye girince tabii Ömer'in odasında böyle görünce. Ha? Ömer mi? Ömer. Suçluyorsun hayatım yani sonuçta Sinan'ı seçtiğim için. Ama hayatım ne yapsaydım? Ha? Ne yapabilirdim? Ama Sinan benim en eski arkadaşım. Ya beni Ömer'le tanıştıran da oydu sonuçta. Ne yapsaydım? Anlayamazsın hayatım sen. Sen sonuçta her zaman Ömer'in tarafındaydın. Ah, ay. Haklısınız. Evet. Evet. Ben her zaman Ömer Bey'in tarafındaydım. Hayatım benim söylediğim şeylerden farklı bir şey söyle. Buna diyalog diyorlar çünkü. Tamam. Demek ki bir lafın üstünden 2 kere geçmek gerekiyormuş. Ha? Ne diyorsun kız? Anlamıyorum. Ya diyorum ki yani benim burada durmam gerekiyor. Burada durmalıyım ben. Ya Koray Bey bana öyle bir şey hatırlattınız ki. Teşekkür ederim. Gidiyorum ben. Aa. Ay bir cümle içinde 15 çelişki. Anlatmaya içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta zamanım. Nazlıcan ya bu resepsiyon davetlerinin isimlerini bana versene. Yalnız iletişim bilgileri de lazım. Hayır ya şimdi lazım sonra olmaz. Hadi mail at bana bekliyorum ben senden. Hadi. Bakalım kimmiş bu davetliler ve ne istiyorlarmış. Signor Damaggio. Önemli mi? Ha evet. Büyük iş adamıymış. Peki bakalım olayı ne? Signor Damaggio. Karısı henüz 2. çocuğunu doğmuş. Tamam. Ömer İplikçi adını arıyorum. Alo. Buyurun Yasemin Hanım'ın telefonu. Kiminle görüşüyorum? Asistanıyım ben kendisinin. Kankası da diyebiliriz. Yani ona ne söyleyeceksiniz bana da söyleyebilirsiniz. Yasemin'in asistanı. Bir ismin vardır herhalde. Derya ben. Derya. En sevdiğim isimlerden. Aa öyle mi? Ha, benim de en sevdiğim isimlerden. Ama sizinki de çok güzel tabii. Hatta biraz yakınlar. Hani Derya, Deniz. Anlam olarak yani. Neyse Derya'cığım. Sen Yasemin Hanım'a aradığını söylersin. Bana muhakkak geri dönsün. Görüşmek üzere. Oldu. Görüşürüz. Derya. Derya sen benim yeni köstebeğim misin acaba? Şimdi nereye gidelim Ömer Bey? Sırada üretim bandını kiralamak var. Bu yatırımcılarla yapabiliriz gibi görünüyor. Aceleniz var galiba. Var evet. İtalyanlar gelmeden onlara güven verebileceğim bir noktaya gelmem lazım. Çok da zamanım yok. Keşke böyle olmasaydı Ömer Bey. Ben bile hüzünlendim bu sabah. Yazık. Defne de çok üzüldü. Keşke onu özel kaleminize falan alsaydınız. Gayet memnundu sizinle çalışmaktan. O iş pek öyle değil Şükrü. Defne pasyoniste daha mutlu olacak. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Ha börek işini halledecektim ya. Bakayım. Bu değil. Bu da değil. Tamam. Ay o ne? Nihan. Nihan. Ne yapıyorsun? Sormadığın için nasıl geçti akraba ziyaretleri? Ay siz döndünüz değil mi ya? Ay, vallahi gerçekten ben o kadar meşgulüm ki yani hiç oralarda değilim. Öyle böyle değil meşgulüm yani. Niye ya? Ne oldu? Ya şu an pasyonise ihanet ediyorum. Tamam ben kapatıyorum. Sen bak kriminal işlerine. Hayır dur kapama. Büyükelçi için fikrine ihtiyacım var. Ne? Ne büyükelçisi kızım? Ben ne anlarım büyükelçiden? Vallahi bence kesin anlarsın ya.
diyorsun. Peki tam olarak hangi vesileyle kesişim kümesine düştük biz bu elçiyle? Su böreği. İşler giderek ilginçleşiyor. Şimdi arattım ben de. Ya biraz araştırdım. Adamın en sevdiği şey su böreğiymiş ama o en sevdiği yediği yeri şey yapamıyormuş, gidemiyormuş, kapanmış çünkü. Ağzının damağın tadına uygun bir yer bulamıyormuş bu adam. Sensin Diyorum ki akıl ver bana. Adama su böreği ısmarlayacağım. Tamam. Kaç porsiyon istersin? Paket mi yaptırayım, porselen tabakta mı yollayayım? Nihan. Defne. Manyak mısın sen? Ya internette büyükelçiye su böreği ısmarlamak isteyen kadın diye haber yapsalar tık rekoru kırarsın. Ya aklını topla kızım. Allah Allah. Birilerine jest yaparak Ömer'i ön plana geçirmeye çalışıyorum ben. Yani iyi asistan öyle yapar. İyi bir eş daha çok. Ay dur tamam şimdi benim kafamı karıştırma ya. Zaten Ömer'e çirkin çirkin konuştum bir sürü. Hiç açmayalım vallahi konuyu. Neyse. Ya benim şimdi Ömer'i bu yarışta öne çıkarmam lazım. Yani galip getirmeye çalışıyorum. Ay çok romantik. Ay Nihan duygularını radyoaktif serpindik bir saçma etrafa yavrucuğum. Yapma. Çift olarak etrafa duygularını saçan sizsiniz canım. Ay hala çift diyor ya, çift diyor. Ay senden hayır gelmeyecek yani. Kapat telefonu ya, kapat. Ne yapacağım ben ya? Düşün Defne, düşün. Düşün. Ya Yasemin Hanım ben çok kötüyüm ya. Ömer Bey olmadan ne yapacağız biz? Bilmiyorum Derya, inan bilmiyorum. Ha ya sizi Deniz Bey aradı. Deniz Tramba. Ya eski evraklarla ilgili aradı sanırım. Ne dedi? Beni mutlaka arasın dedi. Ama bir şey diyeceğim. O nasıl ses öyle ya? Ay, çok karizmatik. Yani eğer bizim koleksiyonumuzu çalmış olmasa düş içine, fanı ol, manyaklar gibi takip et. Tamam Derya ama uzattın ha. Çık hadi. Hadi. Salak. Yasemin, İğrenç bir insansın sen. İğrenç. ne oluyor Yasemin? Aa. Yaptığın kötülüklerin sonucunu takip edersin sanıyordum. Evet, ediyorum. İşte o yüzden konuşuyoruz şu anda. Ömer'le Sinan senin yüzünden ayrıldı. Darmadağın ettin ortalığı. Resmen kardeş kavgasına sebep oldun. Ne güzel. Ama hemen sevinme. Ömer yeniden başlamaya karar verdi. Ne? Nasıl yeniden başlamak? Tekrar. Her şey yeni baştan. Hatta yatırımcılarla görüşmeye başlamıştır bile. Sen niye böyle oldun Deniz? Ha? Niye böylesin? Halbuki... Bak Yasemin bana vicdan yapma. Senin buna hakkın yok. Ama... Ama ne? Ben hep böyleydim. Seninle sevgiliyken de böyleydim. Bak Yasemin ben seni çok iyi tanıyorum. Bana bu hallerini sökmez. Deniz. Ya daha önce yaptığımız hiçbir işte senin itiraz ettiğini hatırlamıyorum ben. Tam tersine bana hayranlığından bahsederdin. Ne oldu? Roller değişmedi. Ben aynıyım. Hatta daha güçlü. İstiyorsan bundan sonra ona göre davran. Allah'ım yanlış mı yapıyorum ben ya? Ömer. Hiç yenilmeyeceksin değil mi? Bir pasyonist gelir, bir pasyonist gider. Ha seninle artık hiç uğraşmayacağım. Sen bitmelisin. Deniz Bey, Çıkıyordum. yarın akşamki resepsiyonun davetiyesi geldi. Geçen hafta konfirmasyon sağlamıştık. Gidiyorsunuz. Piyancino. Tam zamanı. Yasemin Hanım, nasılsınız? Sarıl bana. İyi misin? Değilim İsmail, hiç iyi değilim.
Ya işleri temizlemeye çalışıyorum ama olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yapamıyorum. Tamam. O kadar kolay olmayabilir. Sakin. Ömer'le Sinan ayrıldı. Ben ne kadar sakin olsam da dalgalar durulmuyor. Her seferinde daha büyük geliyor. Sen dalgaları durdurmak mı istiyorsun? Evet istiyorum. Durgun suda da sen yaşayamazsın ama. Hay biliyorum. Atlatacaksın. Merak etme. Nereden biliyorsun? Seni tanıyorum. İyi ki varsın. Gizli aşk. Her gün bir doz. Yasemin Hanım, şu an hiç sırası değil biliyorum ama şu kataloglara bir bakmanız gerekiyor. Bizden haber bekliyorlar. Ben sizi meşgul etmeyeyim Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz Nazlıcan. Tamam bakalım. Ömer, adamlar neredeyse bütün şartları kabul etmişler. Yani ben de şaşırdım. Yani neredeyse üstüne atlayacaklar teklifin. Beklediğimden çok daha iyi geçti amca. Ömer, oğlum sen nasıl bir dahi olduğunun farkında değilsin. Sen adamlar için büyük bir şanssın. Eyvallah amca sağ ol. Nedir durumlar şimdi? Yani bu elimdekilerle Senyor'a güven verebilirsem benimle devam eder. Son durum bu. Ben onu sormuyorum. Öbür durumu soruyorum. İz gitti, Defne burada kaldı. Ha? Onu hiç sorma amca. Vallahi sordum bile. Yani Defne biraz deli, biraz aykırı, biraz nevi şahsına münhasır. Ha? Yani aynı senin gibi. Bir ipte iki cambaz. Bu yüzden zorlanıyorsunuz biraz. Ondan mı diyorsun? Ondan diyorum. Ayrıca ne düşünüyorum biliyor musun? Yaşadığınız her neyse artık aşk mı, tutku mu, tutulma mı? İşte bu yüzden çok güçlü. Ah Defne ah. Nereden durum böyle bilmiyorum ki. Hazırlıksız yakalandın da ondan. Hadi amca neyse biz işimize bakalım. Bin yıllık börekçiler var. Gidip börekleri onlara mı yaptırsam acaba ya? Yok ya şimdi onlar da böyle yağlı yağlı yapar. Adamın midesine oturur sonra adam pert. Aha. Alo? Anneannem ne yapıyorsun? Ya sen bize ne zamandır su böreği yapmıyorsun? Yapayım anneannem. Canın çektiyse hemen yapayım. O manyak Nebat da görsün mahallede en iyi kim yapıyor. Aa Endam teyze. Aman bırak mendeburu. Ona sorsan en iyi su böreğini, baklavayı o yapıyormuş. Birinciymiş. Aman. Ha işte tam istediğim noktaya geldik anneanneciğim. Şimdi sen Endam teyzeyi de Nebahat teyzeyi de eve topluyorsun. 4 tepsi su böreği yapıyorsunuz tamam mı? Kızım, ah yavrum senin gözün aç. Ay anneanne saçmalama lazım. Birkaç saate İso gelip alacak. Hadi bakayım topla ekibini hadi. Oh o da tamam. Şimdi Signor Biagino'ya single malt whisky göndermem lazım. Ha bir de eşimin yeni kitabı vardı. Ay dur bakayım ya bir dakika. Ay çok çalışmam lazım benim ya çok. O öyle silinmez yalnız. Ver şunu ver. Bak böyle sileceksin. İz bırakmadan. Ne oldu güldün? Yüzük. Çok yakışmış. Bu mahalleye bu kadar romantizm fazla ama. Peki sana? Yok. Bana hiç değil. Serdar. Söz ver bana. Vereyim güzelim. Hangi konuda istersin? Biz evlenince de böyle olalım olur mu? O aynı eve düşünce birbirinin gözünü oyanlara benzemeyelim. Lütfen.
Gözlerine bakınca seni sevmekten başka bir şey gelmiyor ki benim aklıma. Benim de. Biz istesek de onlar gibi olamayız. Doğru. Olamayız. Efendim anne? Türkan teyzeyle su böreği mi yapmaya gideceksiniz? Emin misiniz? Ha sen evden çıktın bile. Ha ciddiysin. Anne, bak gözünü seveyim didişmeyin olur mu? Kardeş kardeş yapın böreğinizi ha? Tamam hadi. Of. Dua et mevzu çıkmasın Serdar. Ne oluyor ya? Ne böreği? Defne'nin böreği. Defne? Geç şuraya da anlatayım. Ya 2 dakikalık romantizmi çok gördüler ya. İsyanım var. Arkadaşlar kış kreasyonumuz var elimizde. Yani Biagio anlaşmayı imzaladı bile. Ama bahara çıkarken bizi terk edebilir. O yüzden biz tasarımlarımızın yine dikkat çekici olacağı konusunda onlara güven vermek zorundayız. Bahar için de Ömer Bey 2 yeni modelin çizimine başlamıştı. Onları paylaşalım. Sinan bu çok iyi fikir. Olmaz. Onlar Ömer'in. İmkansız, mümkün değil. Ya, haklısınız ama Bahar için şu an elimizde hiçbir şey yok. Dediğiniz gibi geleceğe dair güven vermemiz lazım. Ömer Bey'in tasarımlarını kullanamazsak... Başka bir plan bulmamız lazım. Tamam. O zaman şimdi toplantıyı bitirelim. Tamam, ben bu konu üstüne biraz düşüneyim. Sonra tekrardan konuşuruz. Nasıl isterseniz. Peki Sinan Bey. Şu hale bak ya. Yani elimizde onlara güven verebileceğimiz bir vizyon bile yok. Hiçbir şey yok. Resepsiyona çok iyi hazırlanacağız. Orada çok etkili bir prezentasyon yapacaksın. Olayın sende olduğuna ikna olacaklar. Ben yardım edeceğim sana. Vallahi son dakika yetişti. Ay neden acaba? Heh. Söylerdim ya, neyse. Dünürüm rencide olmasın el alemin içinde. Ay Nebahat Hanım Allah aşkına doğruyu söyleyin. Açtığı yufkalar tel tel dökülmedi mi? Ha? Tekrar açmak zorunda kalmadık mı? Ay ne desem bilmem ki. Sen desem o küsecek. O desem sen küseceksin. Yok vallahi karıştırmayın beni. Türkan teyzem burada durup sizi ayırmayacağım. Allah aşkına durun bak acelem var. Börekleri yetiştireceğim ya. Neyse. İso evladım nereye gidiyor bu börekler? İtalyan Büyükelçiliğine. Ay deme. Ay güzel oldu inşallah. Ha yapabildik mi acaba? Tabii kız. Tereyağını bol koyduk ya. Ben incecik açtım hamuru. Elçi ağzına attığı gibi dağılacak. Kesin öyle olmuştur Türkan teyzem kesin. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Hadi hayırlı yolculuk evladım. Hadi çocuğum. Kızım, benim kızım büyük elçilerle takılıyor. Allah'a emanet ol anneannem. Hadi. Alo? Ay Nurun, kız neredeyim sorma. Neredesin kuşum? Ay hayatım sorma işte. Ay neyse, kız Bombelere gel. Bir alışveriş yaptım ki olay. Aa, ayol ne alışverişi? Market alışveriş hayatım. Sen en çok neyi alıyorsan onda indirim yapıyorlar. Ay tam sana göre yani. Cuk diye oturdu üzerime. Koray Sargın style. Sen neyi en çok alıyormuşsun tatlım? Tatlım işte kuru pasta, börek falan. Ha bir de bakım ürünü. Kız benim cildim o yüzden böyle bebek poposu gibi desene ha. Ay bana göre de var mıdır acaba? Kız telefondan gir bak, uygulama vardır.
Ay hadi ben kaçtım hayatım. Görüşürüz sonra. Haber et bana. Tamam canım. Bakalım bana en çok neyde indirim yapıyorlarmış. Ay, rezene. Ay resmen rezene çıktı. Mine! Rezene! Afiyet olsun. Eyvallah, İyi sağ ol, akşamlar. görüşürüz. Aldın mı hesabı? Kaçmadılar değil mi? Tabii ki aldım. Epos yani. Hadi. Ay. Serdar. Biz böyle ne güzel olduk ya. Böyle her şeyi birlikte yapıyoruz falan. Yalnız bu müşterek tutumumuzu evde de sürdüreceğiz değil mi aşkım? Mesela çamaşır bende, bulaşık sende. Ah canım sevgilim benim ya. Ben çalışır. Sana en kralından çamaşır makinesi de bulaşık makinesi de alırım. Teknoloji halleder. Vallahi bilmiyorum. Ben müşterek kısmı ile ilgileniyorum. Selamun aleyküm gençler. Vay İso. So, ne yaptınız? Yetişti değil mi börekler? Yetişti. Nerede bizim arıza yok ortalarda? Evde mi? Evde. Harıl harıl çalışıyor. Fena taktı kafaya. Vallahi benim de kafama takılan bir takım şeyler var. Gidip biraz cevap arayalım diyorum. Ay evet ya. Hem belki bir yardımımız dokunur. İyi. Hadi el otur. Kapatalım şuraya gidelim. Hadi. Canolar. Aa, hiç ilgiyi çekemiyorum üzerime. Hayret. Babam bugün işe gelmedi. Saf değiştirdi anneciğim. Ha, ay. Şu ayrılık meselesi. Ömer ne yapacak peki şimdi? Aman benim de sorduğum soruya bak. Ömer nasıl olsa bir şekilde altından kalkar. Sıkıntı yok yani. Var Neriman, var. Kızın Sinan'ın tarafını tutuyor. Ay Sinan. Ay sevimli mikrop. Şirinlik abidesi. Sude ben sana ne dedim? Sinan Minan yok demedim mi? Ya susar mısınız? Yok ben Sinan'ın tarafındaymışım da yok onu tutuyormuşum. Ya ben Sinan'ı haklı buluyorum. Aferin kızım, aferin. Ben dünya kadar lobi yapayım. Seni krallara, prenslere, batılı şeyhlere vermek için sen git takıl o çöpsüz Sinan'a. Ay yani bu adamda ne buluyorsun kızım? Hayır duyan da sanır Adonis. Ya ne buluyorsun bu Sinan'da? Dünyadaki diğer kızların göremeyip senin gördüğün ne var o suratta ha? Ne var? Ay ben fena alıyorum. Ay yine geldi. Sinir geldi tepemden. Yok ben kriz geçireceğim. Ay bayılacağım. Mine kriz geldi. Sude. Baba. Sude yeter artık. Nedir bu Sinan meselesi? Kendini çektirdiğin yetmiyor. Biz de mi düşünüyorsun? Baba. Baba mama yok Sude. Baba mama yok. Akıl sağlığını kaybedecek. Bu yüzden seni Amerika'ya gönderdik. Döndün yine kaldığın yerden devam ediyorsun. Baba ben Sinan'la evleneceğim. Karısı olacağım onun, çocuklarımız olacak. Peki onun bundan haberi var mı? Olacak. Afiyet olsun. Signor Biagino, ciao, come va? Omar, sen ne zarifsin. Efendim? Beni havalimanından aldırdığın araç, ayarladığın otel, üzerine en sevdiğimden bir şişe. Seninle çalışmak bir ayrıcalık. Teşekkürler. Sizinle de öyle. Görüşürüz. Bu ne şimdi ya? Alo, İyi akşamlar Ömer Bey. İtalyan Büyükelçiliğinden arıyorum. iyi akşamlar. Sayın Büyükelçi, zarif jestiniz için çok teşekkür etti. Yarın resepsiyonda kişisel olarak da teşekkürlerini iletecek. Pardon, niçin? Su böreği.
Gerçekten yediğimin en iyisiydi diyor. Onun adına tekrar teşekkürler. Rica ederim. Hakikaten ne oluyor ya? Su böreği. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat la 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 la. Ben dışarı çıkamam. Çok meşgulüm ben. Çalışıyorum. Salakoz. Yardım etmeye geldik. Ay. Ay süpersiniz. Vallahi benim şu an şapkadan tavşan çıkarmam lazım. Vallahi. İyi madem yardım etmeye geldiniz hadi biraz düşünelim bakalım hadi. Peki biz niye yapıyoruz bunları? Çünkü Ömer'in o resepsiyonda ön plana çıkması lazım. Biagino ve bütün orada tanınan Biagino'yu etkileyecek insanların kalbini çalmamız lazım. Hayır canım. Sen soruyu yanlış anladın. Biz niye yapıyoruz? İşte Ömer'in o resepsiyonunda... Hani senin aran kötüydü bu adamla? Hani salak gibi çemkirmiştin? Yani evet öyle bir şey oldu ama tabii ben de orada birazcık yani saçmalamış olabilirim şimdi. Zaten kendi de azıcık manyak. Ha o manyak. Yani Bence ikiniz de hafif sıyrıksınız Defo. tespit mi yaptın sen şimdi? Evet. Vay. Yok. Gelelim biz ilk sorumuza. Biz neden aramızın acayip bozuk olduğu bir adam için uğraşıyoruz? Ya siz niye benim başıma böyle dikildiniz sorguya çeker gibi bir de tip tip bakıyorsunuz? Hayır. Biz neden aramızın acayip bozuk olduğu bir adam... Aşkımdan ölüyorum, köpek gibi seviyorum, ölüyorum, geberiyorum anlasanıza ya. Ne kadar aramız açık da olsa ben işleri ilgisini istiyorum. Oh be! Rahatladınız mı? Vallahi bana bir rahatlama geldi. Ben çalışabilirim artık. Siz? Ben rahatlıkla çığır açtım şahsen. Benim olayım rahatlık zaten. Direkt tag life. İyi o zaman. Madem çalışacağız, toplaşın. Hadi, hadi, hadi. Tag Life gel. Allah Allah. Şimdi öncelikli olarak gençler. Siz küreye gitmemişsiniz. Gülüyor musun sen? Kim? Gülüyor muyum ben? Hem de bana bakarak. Öyle aklıma bir şeyler geldi de. Günaydın, nasılsınız? Ne yazık ki haberler iyi değil Ömerciğim. Şirketimiz yeni bir yatırım için fon yaratamayacak gibi görünüyor. Yani sana gerekli finansal desteği sağlayamayacağız. Vazgeçtiniz yani. Yok, sorun yok. Sorun yok. Size de bol şans. En doğru kararı verdiniz. Teklifiniz reddedilmeyecek derecede karlıydı.
bize başka bir seçenek bırakmadınız. Benden başka ne seçenek olabilir ki? Aşk olsun. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız. Emin olabilirsiniz. Signor Biagino bizi nişanlı zannediyor. O yüzden birlikte katılacağız resepsiyona. Gerek yok. Katılmayacağım. Biz bunu geçen hafta onayladık Ömer. Yani katılacaksın. Anlamı kalmadı artık. Elimde hiçbir şey yok. Var. Ben her şeyi hallettim. Artık benim gibi bir sersemle idare edeceksin. Gelin buyurun. Gelin. Birlikte halledeceğiz. Halledeceğiz. Biz. Siz buyurun böyle teker teker açın elbiseleri. Zaten birazdan Ömer Bey de gelir seçer. Heh, işte kendisi de geldi. Ömer Bey, bu senede ceket ve yelek kombinasyonları revaçta. Sizin için en iddialı kombinleri seçtik. Gördüğünüz gibi kruvaze ceketler hala yükselişte. Oldukça şık ve cool görünümüyle... Defne ne oluyor burada? Ömer Bey dinlesenize sizin için uğraşıyorlar. Defne bir saniye konuşabilir miyiz? Bence konuşmayalım çünkü konuşunca her şey daha da kötü oluyor. Bence şimdi işimize konsantre olalım. Hı? Siz ne anlatıyorsunuz? Buyurun anlatmaya devam edin. Ömer Bey, geçen sene almış olduğunuz kravatlarla... Affedersiniz. Defne bir yukarıda konuşalım mı? Siz onları şey yapın. Biz kravatlara sonra ayrıyetten bakacağız. Ben şimdi geliyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Vallahi o resepsiyona gidecek. Yani ben sabahtan beri uğraşıyorum. Defne ben ondan bahsetmiyorum. Ben şey yaptım ya, o yatırımcılarla ilgili konuşmayı şey sandım. Ne sandın Defne? Boş ver ya vallahi benim şuursuzluğum yani kendimi kaybetmişim ben. Mahvettin beni. Özür dilerim. Bu ne peki? Bu aşağıdakiler? İşte Biagino için Sinan Bey'le kapışacağınızı biliyordum. Yani ben de biz bir adım önde olalım diye bir takım hazırlıklar yaptım. Biz önde olalım diye. Defne sen pasyonesin, çalışanısın. Yapma şimdi. Yani sen gideceksin, ben kalacağım öyle mi? Öyle olmadı mı? Olmadı. Olamaz da. Ya her ne kadar biz mola versek de sonuçta biz diye bir gerçek var. Biz olamıyoruz ki bir türlü. Bence olduk bile. Ben her şeyi hallettim. Kendini bana bırak. Sen Ömer İplikçi olarak sadece olman gereken yerde ol, bana yeter. Peki sen? Sen olman gereken yerde olabilecek misin? Bence bu sefer başaracağız. Hadi.
Yatırımcılarımı kaybettim. Bugün oraya gitsem bile çok hazırlıksızım. Yani onlara sunacağım elimde iyi bir teklif bile yok. Hiç sorun değil. Onları bizde olmaya ikna edersek teklif için zaman kazanabiliriz. Yani yeter ki gönülleri bizden yana olsun. Aslında doğru söylüyorsun. Yani iş hayatı böyledir. Vizyonuna güvendiğin insanlara biraz müsamaha gösterirsin. Yalnız bir saat içinde çıkmamız gerek ve benim sana bir sürü bilgi vermem gerekiyor. Resepsiyona katılan herkesi tanıman gerek. Mümkün değil. Mümkün. Çünkü ben hepsini tanıyorum. Mızıkçılık yapma Ömer. Sen kahveni iç, ben sana anlatıyorum. Şimdi. Signor Damaggio. Evet, dişlerine hakimim. Evet, orası kesin de. Mesela eşi daha yeni doğum yapmış, onu biliyor muydun? Tabii ki hayır. İşte olmaz. Yani kutlamak lazım. İş konuşup sıkıcı ve uzak adam olma. Yani... Ya gülme ya, şimdi bana kafamı karıştırma benim. Ya Ömer ne olur gülme, gerçekten hiç sırası değil. Tamam dinliyorum. Evet. Mesela Signor Visconti. Türkiye aşığımış. Her geldiğinde mutlaka Topkapı Sarayı'nı ziyaret edermiş. Sonra kim var? Mesela Büyük Konsolos. Büyük Konsolos su böreğine bayılıyormuş. Ama burada yediği yer kapanmış ve bulamıyormuş yiyecek yer. O yüzden onu da hallettim. Anneannemi aradım, su böreği yaptım. Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat la 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 la. La 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 zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat la 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 la. Luliciğim. Hayatım sen misin? İyiyim hayatım, ne olsun. Bana bak kız, konuştuğumuz gibi değil mi? Tamam hayatım. Hadi ben de öptüm, bye. Ne oldu? Olur mu dedi? Tabii ki olur dedi. Hele bir olmaz desin, bacaklarını keserim onun ben. Ay keşke dernek fotoğraflarımı sen çekseydin. Ay hayatım yani menajerim izin vermiyor. Sonuçta kurumsal. Bana bak kız, ben senin 1000 tane fotoğrafını çekerdim. Ama öyle dernek olmaz. Bana bak kız, şöyle bir şey yapalım. Luli senin fotoğraflarını çeksin, ben de senin yanında olurum. Hepsi harika olur fotoğrafların. Ay mersi şerri korişim benim. Neyse şimdi bunu hallettiğimize göre gerçek meselemize geçelim. Evet, künefe. Ay hayır ayol Sinan. Kız, sen de mi kızdın bana seçtiğim için onu? Hayatım ne yapabilirdim? Benim de kendime göre farklı sebeplerim vardı. Mesela şimdi Sinan... Ay hayır hayatım. Sude ya yine gitti çakıldı bu Sinan'a. Üf, Sinan da kendini geri çekmiyor. Ay böyle tepemden sinir geliyor benim Kori. Hayatım ben seviyorum ama Sinan'ı. Hayatım sen Sinan'ı sev. Yani boş zamanlarında sev. Hobi olarak sev. Ama bizim kızımıza olmaz o yani. Kız Sinan iyi insandır. O da sever Sude'yi. Yetmez. Ay. Bak hayatım. Bu ilişki baştan yanlış başladı. Yürümez yani. Bir kere
Bir ilişkide sen en çok seven taraf olmayacaksın. Bak bunu sakın unutma Koriş. Bu altın kuraldır. Sen seni sevene gideceksin. Sevilen olacaksın. Yani bu ilişkide de en çok sevilen kişi Sude olmalı. O sevimli mikrop Sinan değil. Ha, yani Sude daha fazla seviyor öyle mi? Ay evet yani ne mana? İyi. Hayatım yani Sinan pek anlamıyor gibi geliyor bu konuşulanlardan. Hayatım kafası basmıyor ki. Yani kaç kere uyardım. Tık tık geçmiyor buradan geçmiyor. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Ne gibi mesela? Dur bakalım. Var bir planlarım. Çaktırmadan üzerindeyim diyorsun ha? Bak şimdi böyle köşeden saklanacağız. Her şeyi izleyeceğiz. Kırmızı ışık yandığında hop karşıya geçeceğiz. Ay haklısın aşkım. Haklıyım tabii. Hadi düşünelim. Ay düşünelim hadi düşünelim. Ay kız künefeler soğumasın. Ay şimdi soğuyunca yiyemem ben. Tatlım ben o künefeyi sana 1785 kere ısıttırırım. Ay kız bir de falan yemesin. Ay dur bir dakika düşünüyorum şu anda. Ay peynirin falan akar böyle künefenin sıcak sıcak. Ay. Ay. Selam. Selam. Hazır mısın? Hazır sayılırım. Ya ben kötü bir kravat seçmemişim değil mi? Hayır hayır gayet iyi. Sonra resepsiyonda Fısıldı gazetesine konu olmayalım da. Sorun olursa stil danışmanımın karar edersin. Evet. Tamam. Bu. Nasıl? Ya sanki son bir dokunuşa daha ihtiyacım var. Mendil takalım. Milano style'a. Danışmanın seçimi. Sağ ol. İyi misin? Hazır mısın yani? Hazırım da. Bilmiyorum ya. Moralini yüksek tut. Sakın kaybeden havasına girme. Kaybeden gibi hissetmiyorum. Eksik hissediyorum. Eksik hissetmen için hiçbir neden yok. Güç bizde. İkimizde. Bu akşam istediğin sonucu aldıktan sonra sen de inanacaksın. Vallahi harika görünüyorsun. Bence tamam. Öyle mi? Öyle canım. Yalnız benim de hazırlanmam lazım. Kıyafetlerim de arabada. Ben onları alayım, geleyim, burada giyineyim. Ne olur sen hazırlan. Ben? Sen aşağıda bir tane liste var. Bu kime hediye gönderdik, ne yaptık onun listesi. Sen onu bir incele. Şimdi gelir sana teşekkür ederler. Sonra böyle bilmiyor durumuna düşme. Düşmeyeyim, bravo. Ben listeyi alıp buraya gelsem... Tamam, peki. Ben ineyim aşağı, sen şey yap. İyi. Olur. Olur. Hadi. Evet. Hadi. Sinan bana bir şey söyle. Anlamadım. Ne gibi? Kalbinde hala o kadın mı var? Seviyor musun hala onu? Sude vakti değil. Hadi. Nasıl yanında olmama izin veriyorsun? Sana iyi geliyor muyum onu bile bilmiyorum. Bana artık bir şey söyle.
Ben de bilmiyorum. Tamam. Evet, burada olman, yanımda olman çok güzel. Gerçekten. Ama onu hala seviyor musun diye soruyorsan... buna cevap vermek o kadar kolay değil. Neyse. En azından artık inkar etmiyorsun. Varmış bir Helen. Senden bir şey saklanmayacağını anladım. Sinan. Ben bizden umutluyum. Bir gün çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Hele bir de sevdanın yük üzerindeyse umutlanamazsın Çıkalım mı artık? ya da unutturamazsın. Yüreğin Çıkalım. fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Yardım ister misin? Ya isterim valla. Unutmak ne zor bir kelime. Hele bir de sevdanın yük üzerindeyse umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın. Ben makyajı tamam. Son bir şey. Rötuş yani. O kadar. Peki. Kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Aşk öyle bir büyük ki. Bozayım mı Rüzgar? Bozma. Sürersin yine de. Dur bak şimdi ya. Israr ediyorum. Bozacağım. Hı, tamam peki. Ay biraz sabretsek. Aklımı başımdan alıyorsun. Vallahi Ömer zaten moleküllerimi bir araya zor getirdim. Şu resepsiyonu bir atlatalım. Söz mü? Söz. Peki çıkalım madem. Çıkalım madem. Ay, bir kere rujunu bozan erkeklerle birlikte olacaksın. Maskaranı akıtanlarla değil. Benim kızım akılsız. Ay kız, ben anlamadım şimdi. Beni maskara diyorsun, ağlatan değil diyorsun. Kız şimdi düştü jeton. Kız sen nasıl bir kadınsın öyle Nerom? Biz şimdi Sinan'a dönelim şekerim. Ben onun bir güzel ağzını ararım. Bizim onu izlememiz lazım. Biz niye İtalyan resepsiyonuna gitmiyoruz Koriş?
Ay hayatım bilmiyorum. İtalyanlar beni pek açmıyor. Sonuçta bir Frankofon bir yapım olduğu için herhalde bilirsin. De biz çağrılmadık. Çağrılmadık mı? Evet, biraz öyle oldu. Ya Ay içim titredi. üzüntülüyüm şu an. Krefe mi yesek kız? Defne hadi. Aa Ömer. İç şunu. Ne bu? Sebze suyu. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bari vücuduna bir vitamin girsin. Hiç canım istemiyor şu an. İçmeyeceğim. Ya Allah Allah. Bayılmak istiyorsun herhalde. Bir şey olmaz merak etme. İç dedim Ömer. Girişte şampanya falan dağıtacaklar resepsiyonu. Vallahi çarpar. Ver, ver. Oh. Ha şöyle ya. Azıcık laf dinle. Bir şey unuttum ben. Bekle. Tamam. Biz ne unuttuk ki? Sonsuz aşkımızın İlk yıldızı. Hazır mısın? biraz başım döndü ama iyiyim, hazırım. Hep sen mi döndüreceksin benim başımı? Rövanş diyorsun. Daha dur. O ne şimdi öyle? Ne söyledik Defne? Sabredeceğiz. Şükrü izin verir misin? Tabii. Defne. Lütfen. Girelim. Defne? Sinan Bey. Sude.
Omar, Sinan. İşte benim dahim. Omar nasılsın? İyiyim senyor. Sizi sormalı. Grazie mille, grazie. Sinan, vieni qui, vieni qui. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Signorina? Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Her şey yolunda mı? Senyor, sizinle bir konuşsak. Tabii, come volete. Ne diyeceğimi bilmiyorum Ömer. Bu jestin karşısında gerçekten mest oldum. Börekler harikaydı. Buonissimo. Ömer ne kadar incesin. O çarşaflar şahane. Ne zamandan beri arıyordum. Grazie mille. Ömer Bey Denizli'dir. Yani tabii biraz zor oldu ama sonuçta bulduk. Ömer bu kız şahane. Seni kutluyorum. Ne kadar zarif. Şuna bak. Bellissima. Gerçekten çok şanslısın Ömer. Güzel övgüler için ben onun adına teşekkür edeyim. İzninizle. Anlat bakalım. Duyduklarım hiç hoşuma gitmedi Omar. Sen ayrı, Sinan ayrı. Ben şimdi ikinizden birini seçmek zorunda mıyım? Maalesef senyor. Biz zaten bir aya kadar size bahar hazırlığını yollarız. Siz işte tercihinizi yaparsınız. Artık yola kimle devam etmek isterseniz. No. Non si fa così. Beni çok zor bir durumda bıraktınız. Biz de çok zor durumdayız senyor. Yani siz pasyonist için çok önemlisiniz. Tabii. Benim yeni girişimim içinde. Yani karar vermem gerekecek, değil mi? Evet. Çocuklar. Ne oldu resepsiyona niye gitmedin sen? Yine aynı karışıklığın ortasında kalmak istemedim çünkü. Bir yanda Ömer, bir yanda Sinan. Neyse. Hadi sen beni bir yerlere götür, olmaz mı? Olur. Nereye gidelim peki? Bilemedim. Bir düşünelim bakalım. Arkadaşlarım var, beraber takılıyoruz, laflıyoruz diyordun. Onların yanına gidelim. Olabilir. De. Yani şimdi... Bir dakika. Durdur arabayı. Ne oldu şimdi ya? Durdur dedim. Niye sinirlendin anlamadım ki. Sen sürekli bana yüklüyorsun ya her şeyi. Ben ilişkimizi gizlemek istiyorum çünkü. Ya sen İsmail? Neden arkadaşların yanına gidemiyoruz? Ha mesela Defne. Defne biliyor mu birlikte olduğumuzu? Saklıyor musun ondan? Tutabilir misin Defne'nin yanında elimi, ha? Haklısın. Halledeceğim bunu. Eve götür beni. Hallettiğin zaman konuşuruz. Yola Omar ile devam edersem tasarım konusunda içim daha çok rahat edecek. Bize bu sene çok iyi para kazandırdı. Ama anladığım kadarıyla şu anda bir üretim bandın yok. Maalesef yatırımcı arayışım devam ediyor. Diğer yandan Sinan'ın lojistik zekası ve sorun çözme yeteneği çok iyi. Bizi birçok kere çok zor durumlardan o kurtardı. Eksik olmayın, ben elimden geleni yaptım. Nay ragazzi, non si può fare così. Yani ne karar vereceğimi bilemiyorum. Çok kötü oldu bu. Biz bir yalnız konuşalım mı? Tabii, konuşun. İzninizle. Bayanlar, ben birazdan Melih'i alıp onunla gelirim. Tabii. Nereye gitti şimdi bunlar ya? Hiç bilmiyorum, hiç anlamadım. Defne.
Sen şimdi Pasionis'e ihanet mi ettin? Öyle oldu evet. Ben de kuzenime ihanet ettim sayılır. Aşk işte. İnsana yapamayacağı şeyler yaptırıyor. Bir acını tavlayabilirim. Farkındayım. Yatırımcı bulmam an meselesi. Eğer bulursam benimle devam eder. Aynen. Ama kış koleksiyonu bende. Yani beklemen gerekecek. Para akışın olmadan aylarca beklemek zorunda kalabilirsin. Farkındayım. Farkındayım. Yani ben kazanırsam sen bitersin. Ben kazanırsam Ben biterim. tek bir yol var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kimsenin zarar görmeyeceği, herkesin kazanacağı tek bir yol. Evet. Kavga etmemek için, nefret etmemek için, savaşmamak için tek bir yol var. Barış. Barışmak. Kardeş kavgası bize yakışmadı kardeşim. Haklısın kardeşim. Defneciğim, evlilik ne zaman? Yani bize herhangi bir davetiye gelmedi ondan soruyorum, yanlış anlama. Tabii hep işlerle uğraşmaktan biz daha onu düşünecek vaktimiz olmadı. Ama yani birlikteyiz. Ya o da bize yetiyor tabii. Bayılıyorum. Çok romantiksiniz. Öyle birbirinize yakışıyorsunuz ki anlatamam. Yani birbiriniz için yaratılmışsınız. Teşekkür ederiz. Yani birlikte yaşamak. Signorina, bu ne şeref. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Burada olmanız ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Eşinize selamlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Girer girmez seni fark etmiş olmam tesadüf olamaz. Göz kamaştırıyorsun. Siz gelecek miydiniz? Nasıl asistanlık? Yani ben tabii hep İtalyan misafirlerle ilgilendiğim için bu taraftan birinin geleceğini düşünemedim tabii. Zaten isminizi de pek bilmiyorum. Bana bir dans borçlusun. Neden? Ama sen çok soru soruyorsun. Ben sana bir ara neden olduğunu söylerim. Hadi gel dans edelim. Bu kadar mı? Ömer. Onun Deniz Tramp olduğunu biliyor musun? Ne? Hayır, bilmiyorum. Ben bilsem. Neyse, bırak şimdi. Dans edelim mi? Bir dakika ya. Deniz Trampa mıymış? Söylemedi de. Yani gerçekten ben onun ismini bilsem. Biliyorsun artık. Gel hadi. Ya bu müzikle dans etmek için
Biraz müziği bilmek gerek. Kendini bana bırak. Bazen gerçek olmayabilir misin diye şüpheye düşüyorum. O neden? Bu sihirli dokunuşun. Her zaman vaktinde gelen. Mucizeler yaratan. Çok iyi geliyorsun bana. Ömer döndü sinyor. Döndü? Biz barıştık. Sizi de bu zor kararı vermekten böylece kurtarmış olduk. Si, bravo Sinan. Size de yakışan buydu zaten. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Allora, alla salute di Passionis. Salute. Daha ne kadar sabredeceğiz? Unutmadım diyorsun. Yeter. Sıkıldım bu gelgitlerden. Bu kadar zarif ruhlu, derin ve dokunaklı bakan. Nefesimi kesecek kadar güzel. Huysuzluğuyla bile aklımı başımdan alan. Sevmeyi şahane bilen bu kadını hep yanımda istiyorum artık. Evlen benimle.